Ramazan'ın son gecesi kapımızı çalan dilenciye verdiğim madeni paraları, ertesi sabah mutfak masasının üzerinde buldum. Aynı paralar. Kenarında Mert'in bıçakla yaptığı çizik, aynı kararmış renk, aynı buz gibi soğukluk. Dilenci gitmiş, paralar geri gelmişti ve o andan itibaren evimizde bir şey değişti. Adım Sabiha Kural, 37 yaşındayım. Konya'nın Çumra ilçesinde doğdum, büyüdüm, evlendim ve dul kaldım. 5 yıldır tek başıma 2 çocuk büyütüyorum. 11 yaşında Mert, 8 yaşında Leyla. Gündüzleri ilçedeki ilkokulda hademelik yapıyorum. Okulun kapılarını açarım, çayları demlerim, kırılan camları silerim, çocukların koşuşturmasını izlerim. Akşamları eve gelince başka bir kadın olurum. Yemekler, ödevler, faturalar, yarının telaşı. Nihat 5 yıl önce öldü. Doktorlar karaciğer yetmezliği dedi ama onu asıl bitiren içindeki bir sıkıntıydı. Adını koyamadığı bir borcun ağırlığıydı. Ölmeden bir hafta önce bana yatağın kenarında oturmuş, pencereden dışarı bakarken söylemişti. Sabiha, ben bir söz verdim ama tutamadım. Bunu sen bitir. Sorduğumda anlatmadı, dudaklarını sıktı, başını çevirdi. O bakışı hala hatırlıyorum. Yağmur yağıyordu ve camda onun yüzüyle damlaların akışı birbirine karışmıştı. Bir hafta sonra onu banyoda yerde buldum. Cenazeden sonraki o ilk hafta kapımız her gece çalındı. Gece yarısını geçe, herkes uyuduktan sonra tam 3 kez. Tok, aralıklı, sabırlı vuruşlar. Açtığımda kimse yoktu, sokak bomboştu. Annem, 40 günü dolmamış, dolaşır biraz normaldir, dedi. Ben normal bulmadım ama sustum. Dul kadının sesini fazla çıkarması bu mahallede hoş karşılanmaz. 40 gün dolunca kapı çalmalar kesildi ve ben de o geceleri aklımın bir köşesine kilitledim. Aradan 5 yıl geçti. Mert büyüdü, sesinin değişmeye başladığı o garip çağa girdi. Babasının yokluğunu bazen öfkeyle, bazen suskunlukla taşıyordu. Leyla ise annesine sıkıca yapışan, her akşam "Baba cennette bizi görüyor mu?" diye soran küçük bir kızdı. Ben hayatımı düzene sokmuştum. Sabah 5'te kalkar, oruç tutar, akşam çocuklarla birlikte iftar açardık. Ramazan bizim evde baba yokluğunun en çok hissedildiği zamandı. Çünkü Nihat, sofranın başında oturan, duayı okuyan, ilk hurmayı çocukların eline veren adamdı. Nihat'ın eşyalarını bir dolapta tutuyordum. Gömlekleri, kravatları, tıraş köpüğü, eski bir cüzdan. Bazen kapağını açıp koklamaya giderdim. İlk yıl hala onun kokusu geliyordu. Sonra yavaş yavaş soldu. Leyla o dolaba "baba dolabı" diyordu ve çocuklar bazen açıp babasının hırkasını giyer, aynada kendilerine bakardı. Mert bir keresinde babasının iş ayakkabılarını çıkarmış, giymeye çalışmıştı. Ayakları yetmiyordu tabii. "Büyüyünce sığarım baba," demişti boş odaya. O cümleyi duyduğumda mutfakta durup ağlamıştım. Sessizce, çocuklar duymasın diye. O yılın Ramazanı Temmuz'un ortasına denk gelmişti. Ve Çumra'da yazın oruç tutmak başka bir sınavdır. Toprak çatlar, buğday tarlaları sarıya döner, gölgede bile 40 dereceyi bulur ve insan susuzluktan dilini damağına yapıştırır. Son gün geldiğinde herkes bayram heyecanıyla doluydu. Ama ben o sabahtan beri içime çöreklenmiş bir sıkıntı taşıyordum. Göğsümde oturan ama adını koyamadığım bir ağırlık, sanki birisi benim duyamadığım bir şey söylüyor da ben onu kaçırıyordum. Okulu erken temizleyip eve geldim. Bayram tatlısı yapacaktım. Çocuklara yeni aldığım bayramlıkları hazırlayacaktım. Mutfakta hamuru yoğururken Leyla yanıma sokuldu. "Anne, baba sağ olsaydı bayramda bize ne alırdı?" diye sordu. Ellerim hamurda kaldı, boğazıma bir yumruk oturdu. "Her şey alırdı kızım," dedim. "Babanız cömert adamdı." Leyla başını salladı ve odasına döndü. O sorunun ardından mutfaktaki hava ağırlaştı, sanki biri kapıda durup dinliyordu. Akşama doğru bayramlıkları çocukların yataklarının üzerine koydum. Mert'e mavi bir gömlek, Leyla'ya çiçekli bir elbise. Bayramlık almaya Konya'ya gitmiştim. Kendi başıma, dolmuşla. Nihat sağken bu işi hep birlikte yapardık. O Mert'i omzuna alır, ben Leyla'yı elimden tutardım. Mağaza mağaza gezerdik. Şimdi o mağazalarda tek başıma dolaşıyordum ve her vitrinde
Nihat'ın yansımasını arıyordum. Bayramlıkları koyarken Mert'in ayakkabılarına gözüm takıldı. Büyümüştü. Neredeyse babasının numarasına yaklaşıyordu. O anda dolaptaki Nihat'ın ayakkabıları aklıma geldi ve nedensiz bir ürperti geçti sırtımdan. İftar vaktinde komşumuz Şükran teyze bir tabak yaprak sarması getirdi. Kapıda dururken gözleri salona kaydı, evin içine baktı. "Sabiha kızım, bu gece Ramazan'ın son gecesi, kapını açık tut," dedi. "Bu gece dilenenin duası geri çevrilmez, verenin eli boş kalmaz." Ben "İnşallah teyze, sağ olasın," dedim ama aklım başka yerdeydi. Şükran teyze giderken arkasından sokağa baktım. Akşam karanlığı çökmüştü ve yolun sonunda, duvar dibinde, hareketsiz duran bir karaltı vardı. Gözlerimi kıstım. Adam mıydı, gölge miydi anlamadım. Kapıyı kapattığımda ensemde ince bir ürperti hissettim. İftarı açtık. Çocuklarla birlikte dua ettik. Yemeğimizi yedik. Mert televizyon izlemek istedi. Ben izin verdim. Leyla tabakları toplamama yardım etti. Sonra odasına çekildi. Mutfağı toplarlarken saate baktım. Gece onu geçiyordu. Dışarıda Temmuz sıcağı gündüzün kalıntısıyla hala duruyordu. Ama evin içi tuhaf bir şekilde serinlemişti. Pencereler kapalıydı, klima yoktu. Nereden geldiğini anlayamadığım bir serinlik ayak bileklerimden yukarı sürünüyordu. Bulaşıkları yıkarken ellerim sudan çıkardığımda buz gibiydi. Musluktan gelen su sıcaktı ama parmaklarım ısınmıyordu. Havluyla kuruladım, ovuşturdum, nafile. Sonra mutfağın köşesindeki küçük boy aynada kendime baktım ve duraksadım. Aynada benim arkamda, kapının yanında bir karaltı var gibi geldi. Hızla döndüm, kimse yoktu. Boş koridor, boş duvar. Ama havada hafif bir koku vardı. Toprak ve yağmur karışımı, taze mezar toprağı gibi ıslak ve ağır. Pencereler kapalıydı, dışarıda yağmur yoktu. Çocukları yatırdım. Mert yatağına uzanırken sordu. "Anne, yarın harçlık alacak mıyız?" "Alacaksınız, şimdi uyuyun," dedim. Leyla çoktan dalmıştı. Yüzünde o masum çocuk uykusu vardı. Odalarının kapısını araladım, salona döndüm. Ev sessizdi. Çumra'nın gece sessizliği başka yerlere benzemez. Step düzlüğünden gelen rüzgar bile sustuğunda, insan kendi nefesinin sesini duyar. Başka hiçbir şey. Tam çay koyup oturacakken kapı çalındı. 3 kez. Tok, ağır, aralıklı. Bedenimin her hücresi irkildi. Yüreğim bir an durdu, sonra birden hızlandı. Bu vuruşları tanıyordum. 5 yıl önce Nihat'ın ölümünden sonraki o hafta her gece duydukların aynısıydı. Aynı ritim, aynı ağırlık, aynı sabır. Yerden kalktım, bacaklarım ağırlaşmıştı. Kapıya yürürken adım atamıyordum. Terliğimin altında seramik buz gibiydi. Temmuz'da hiç olmadığı kadar soğuk. Kapıyı açtığımda karşımda yaşlı bir adam duruyordu. 70'lerinde, belki 80'lerinde, üzerinde eski, rengi solmuş kahverengi bir palto vardı. Temmuz'da palto giyen bir adam. Elinde tahta bir baston, sırtı hafifçe kamburlaşmış, yüzü derin kırışıklıklarla doluydu. Ama gözleri canlıydı, parlaktı. Karanlığın içinde bile fark edilecek kadar berrak. "Hayır, Allah rızası için," dedi. Sesi çatırdıyordu ama altında tuhaf bir tanıdıklık vardı. Kulağıma çarpıp geçen, yakalayamadığım bir tını. Ramazan'ın son gecesi kapıya gelen dilenciyi geri çevirmek bizim gelenekte yoktur. Annem küçükken öğretmişti. Ramazan'da kapına gelen boş gönderme, melek de gelir, dilenci kılığında, derdi. İçeri dönüp çekmeceden avucuma ne geldiyse topladım. Birkaç madeni para, Mert'in bıçakla kenarına çizik attığı kararmış kuruşlar dahil. "Buyur amca, Allah kabul etsin," dedim parayı uzatırken. Yaşlı adam elini açtı ve avucumu kavradı. Parmaklarının soğukluğu Temmuz gecesine ait değildi. Buz tutmuş bir kapı kolunu kavramış gibi oldum. Temmuz'da buz tutan bir el. Tüylerim diken diken oldu. Kolumu çekmek istedim ama adam paraları almıştı bile. Paraları alırken başını eğip avucuna baktı. Sanki paraları değil, onların taşıdığı bir şeyi okuyordu. Dudakları kıpırdadı ama ses çıkmadı. Dua mı ediyordu, yoksa bir şey mi sayıyordu anlayamadım. Sonra başını kaldırdı ve gözleri doğrudan benimkilere kilitlendi. O bakışın altında dizlerim zayıfladı. Tanıdık bir şey vardı
ama aklım yakalayamıyordu. Kapı eşiğinin kenarından içeri buz gibi bir hava süzüldü ve ayak bileklerimi sardı. Sonra bana baktı. O bakış bir dilencinin bakışı değildi. Minnet yoktu, şükür yoktu, rica yoktu. Yerine bir tanışlığın, bir bilmenin, bir hesabın ağırlığı vardı. "Emanet kabul edilmedi," dedi. Sesi bu kez farklı çıktı. Çatırdak kaybolmuş, alttan gelen ton yüzeye çıkmıştı. Ben, "Ne emaneti amca, ne diyorsun?" diye sordum. Ama adam çoktan arkasını dönmüştü. Karanlığın içinde yürümeye başladı. Bastonunu yere vurmadan, ayak sesi çıkarmadan, sanki yürümüyor da süzülüyor gibiydi. 3 saniye sonra sokağın karanlığında eridi. Kapıyı kapattığımda ellerim titriyordu. Avucumda adamın parmaklarının bıraktığı soğukluk hala duruyordu. Yıkasam da, ovuşsam da gitmiyordu. Kilidi çevirdim, zinciri taktım, sırtımı kapıya yasladım. Nefesim hızlanmıştı. "Saçmalama Sabiha," dedim kendi kendime. Yaşlı bir adam, garip konuşmuş, gitmiş. Ama kalbim bu açıklamayı kabul etmiyordu. Göğsümde kuş gibi çırpınıyordu. Yatağa girdim, Nihat'ın boş yastığına baktım ve o gece uyuyamadım. Sabah bayram namazı ezanıyla sıçradım. Demek ki bir ara dalmışım. Çocukları kaldırmak için odalarına gittim. Leyla'nın yatağının kenarında durduğumda gözüm yastığının altından fırlamış bir şeye takıldı. Uzanıp aldım. Madeni paraydı. Kenarında bıçak çiziliği olan, kararmış eski bir kuruş. Dün gece dilenciye verdiklerimin aynısı. Midem kasıldı, parmaklarım buz gibi parayı sıktı. "Mert," diye seslendim. Oğlum uykulu gözlerle geldi. Saçları karmakarışıktı. "Leyla'nın yastığının altına para mı koydun?" diye sordum. Mert kaşlarını çattı. "Hayır anne, ben niye koyayım ki?" Yüzüme baktı, rengimin attığını görmüş olmalı. "Anne iyi misin? Bembeyaz oldun," dedi. "İyiyim," dedim. "Gidin yüzünüzü yıkayın." İyi değildim. Kahvaltı hazırlarken mutfak masasının tam ortasında 2 tane daha buldum. Aynı paralar. Kenarındaki çizik, kararmış renk, soğukluk, her şey birebir. Dün gece avucumdan yaşlı adamın eline geçen paraları şimdi evimin 3 ayrı yerinde duruyordu. Dizlerimin bağı çözüldü, mutfak tezgahına tutundum. Nefes almakta zorlanıyordum. Boğazım daralıyordu. Ağzım kupkuruydu. "Bu mümkün değil," diye fısıldadım. Ama paralar oradaydı. Soğuk, gerçek, elle tutulur. Bayramın ilk günü komşulara gittik. Eller öpüldü, şekerler yenildi, çaylar içildi. Ben gülümsedim, "İyi bayramlar," dedim. Ama aklım hep o paralardaydı. Cebimdeki küçük poşette üçünü de taşıyordum. Evde bırakmaya cesaretim yoktu. Akşam eve döndüğümüzde kapının önünde durdum ve yere baktım. Eşiğin hemen önünde, tozlu beton üzerinde baston izi yoktu. Ama bir çift ayakkabı izi vardı. Düz tabanlı, 42 numara, erkek ayakkabısı. Nihat 42 numara giyerdi. Kalbim göğsümü yırtacakmış gibi çarpmaya başladı. Kollarım yana düştü, kapı pervazına yaslandım. Mert arkamdan sordu. "Anne niye girmiyoruz?" "Girin siz," dedim. "Ben geliyorum." Çocuklar içeri girince diz çöküp izlere baktım. Net, kemiz, üzerine kimsenin basmadığı izler. Ayakkabının altındaki desen bile görünüyordu. Düz lastik taban, kenarında hafif aşınma, topukta çapraz bir çizik. O çizik bende bir şey tetikledi. Nihat'ın iş ayakkabısının topuğuna bir çivi batmış, tamirci düzeltmişti ama izini bırakmıştı. 5 yıl önce o ayakkabıyı dolaba kaldırmıştım. Şimdi izi kapımın önündeydi. Doğrulduğumda başım döndü, duvara tutundum. Sokakta kimse yoktu, rüzgar bile esmiyordu. Ama havada o kokuyu yine aldım. Toprak ve yağmur, ıslak ve ağır. Bayramın ikinci günü Şükran teyze çay içmeye geldi. Ben paraları göstermek istedim ama gösteremedim. Kadın beni deli sanır diye korktum. Ama söylemeden edemedim. "Teyze, dün gece kapıya bir dilenci geldi. Para verdim. Ama paralar sabah geri döndü." Şükran teyze çay bardağını bırakıp yüzüme baktı. "Nasıl geri döndü kızım?" diye sordu. Anlattım. Leyla'nın yastığı, mutfak masası, aynı çizikli paralar. Şükran teyze bir süre sustu, sonra alnını kaşıdı. "Nihat'ın bitmemiş bir işi mi vardı?" dedi. O soru midemde yumruk gibi patladı. "Bilmiyorum teyze," dedim.
Bilmiyorum ama öğreneceğim. Şükran teyze giderken kapıda durdu, omzuma dokundu. Öğren kızım, ölünün hakkını yerine getirmeyen ev huzur bulmaz. Kapıyı kapattığımda sırtım ürpermişti. Kadın tam da içimdekileri söylemişti. O gece çocuklar uyuduktan sonra salonda oturdum. Paraları önüme dizdim. 3 tane. Verdim, geri geldiler. Emanet kabul edilmedi, demişti adam. Emanet ne demekti? Sadaka bir emanet miydi? Aklımın bir köşesinde bir şey kıpırdadı ama yakalayamadım. Uykunun kenarında duran bir düşünce gibi her uzandığımda kayıyordu. Gözüm duvardaki Nihat'ın fotoğrafına kaydı. Düğün fotoğrafımız, ikimiz de genç, ikimiz de gülüyor. O gülümsemenin altında ne saklıyordun Nihat? Ertesi gün okulun eski hademe başı İsmail amcaya gittim. 75 yaşında, emekliydi ama hala okulun bahçesinde çay içmeye gelirdi. Dini meseleleri bilen, caminin yanında büyümüş, köyün imamının oğluydu. Çayını koydum, karşısına oturdum. Konuyu nasıl açacağımı bilmiyordum. Amca, evime geri dönen paralar var desem deli der. Kapımda ölü kocamın ayak izleri var desem büsbütün kaçar. Sonunda doğrudan söyledim. İsmail amca, ölen birinin bitmemiş işi kalırsa ne olur diye sordum. İsmail amca çay bardağını tabağına koyup yüzüme baktı. Uzun süre hiçbir şey söylemedi. Gözleri kısıldı, dudakları büzüldü. Sanki yıllar öncesinden bir şey hatırlıyordu. "Kızım, adak dedin mi?" dedi sonunda. Ben şaşırdım. Adak mı? Ne adağı? İsmail amca eliyle masaya vurdu, tok bir sesle, "Nihat sağlığında bir adak adamış mıydı? Bir hayır, bir kurban, bir yardım. Yerine getirilmeden ölen adamın adağı havada kalır. Ve havada kalan şey bir yere inmek ister." O son cümleyi söylerken sesini alçalttı. Sanki duvarlarında kulağı vardı. Ondan sonra anlattıklarını duydukça tüylerim diken diken oldu. İsmail amca gençliğinde köyde bir adam tanımış. Adam kurban kesmeyi adamış ama parasızlıktan ertelemiş ve bir gün tarlada düşüp ölmüş. Ölümünden sonra adamın ahırındaki hayvanlar geceleri bağırmaya başlamış. Duvardan kan sızmış, avluda sabahları hayvan izi olmayan kan lekeleri bulunmuş. Sonunda ailesi toplanıp adak kurbanını kesmiş ve her şey durmuş. "Adağı havada bırakırsan kızım," dedi İsmail amca, "bıraktığın şey sana geri döner. Bazen para olur, bazen rüya olur, bazen kapı çalar." O kelime beynimi yıldırım gibi çarptı. Nihat'ın son sözleri, "Ben bir söz verdim ama tutamadım, bunu sen bitir." Söz, adak, aynı şey. Nihat bir adak adamış ve yerine getirmeden ölmüştü. Ben de 5 yıl boyunca o cümleyi duymuş, anlamını sormamış, araştırmamıştım. Ellerim titremeye başladı. Soğuk ter ensemden sırtıma süzüldü. "Ama neyi adadığını bilmem lazım," dedim. İsmail amca başını salladı. "Bilmen lazım kızım, yoksa boşa gider, emanet yine geri döner. Emaneti doğru yere ulaştıracaksın, doğru yer bulunana kadar o paralar geri gelir." Eve koştum. Mert okuldan dönmemişti. Leyla komşuda oynuyordu. Ev boştu ve ben Nihat'ın dolabını açtım. 5 yıldır dokunmadığım o dolap, gözünü çektiğimde Nihat'ın kokusu yüzüme çarptı. Solmuş ama hala orada, hala onun. Gömlekleri arasında karıştırdım, cepleri yokladım. Kravatlarını kenara ayırdım. Eski bir cüzdan buldum. İçinde birkaç fatura, sigorta kartı, çocukların doğum belgeleri vardı. Cüzdanın iç cebinde, deri kaplamanın arkasına sıkıştırılmış, katlanmış, sararmış bir kağıt. Kağıdı açtığımda ellerim o kadar titriyordu ki neredeyse yırtacaktım. Nihat'ın el yazısı, küçük, sıkışık, aceleyle yazılmış birkaç satır. Adak, anneannem Fatma ninenin ruhuna, Kızılören köyündeki çeşme tamiri yaptıracağım. Mert doğduğunda adadım, param olunca. Son 2 kelimeyi okuyunca nefesim kesildi. Param olunca. 11 yıl boyunca parası olmamış, adağı yerine getirememiş ve o borcun altında ezilerek ölmüştü. Mert'in doğumunda anneannesi Fatma ninenin ruhuna çeşme tamiri yaptırmayı adamış. Bunu bilmiyordum, hiç söylememişti. O son hafta hariç. Kağıdı masaya koydum
ve yüzümü ellerimin arasına gömdüm. 11 yıl. Mert doğduğundan beri bu adak havada asılı duruyormuş ve Nihat her gün o ağırlığı taşıyormuş. Şimdi anlıyordum. Son yıllarındaki o suskunluk, o iç geçirmeler, o pencerenin önünde uzun uzun durma hali hepsi buymuş. Adağını yerine getirememenin utancı, ölümün yaklaştığını hissedip borcunu ödeyemeden gideceğini bilmenin korkusu. Ölmeden önce bana söylemeye çalışmıştı ama ben sormamıştım. Üstelemedim. Anlat demedim. Belki de korkmuştum. Ölmek üzere olan adamın son sözlerinin ağırlığını taşımak istememiştim. O gece yine kapı çalındı. Aynı saat, aynı ritim, 3 kez. Bu sefer açmadım. Kapının önünde durdum, elim kilit üzerinde, nefesim tutuk. Dışarıdan hiçbir ses gelmiyordu. Ne ayak sesi, ne baston, ne öksürük. Ama kapının altındaki boşluktan içeri buz gibi bir hava süzülüyordu. Temmuz'un ortasında, 40 derece sıcakta, kapının altından kış ayazı giriyordu. Vücudum kas katı kesildi. "Nihat," diye fısıldadım. "Seni duydum, anlıyorum artık." 1 dakika geçti, belki 2. Kapının öbür yüzünde birisi bekliyordu. Vurmuyordu artık, seslenmiyordu, sadece duruyordu. Soğuk hava hala alt boşluktan süzülüyordu. Elimi kapının yüzeyine koydum. Buzdu. Temmuz'da tahta kapının bu kadar soğuk olması imkansızdı. Avuç içlerim terlemişti ama kapı buz gibiydi. Bu ikisi bir arada olmamalıydı. Sonra kapının öbür yüzünden çok hafif, çok yavaş bir ses geldi. Nefes değildi, fısıltı da değildi. Dua gibi bir şeydi. Ağız hareketiyle çıkan ama sese dönüşemeyen bir mırıltı. Boğazım düğümlendi, gözlerim yandı. "Yarın gideceğim," dedim kapıya. "Söz veriyorum." Bir an sonra soğuk çekildi. Kapının yüzeyi ılındı. Alt boşluktan gelen ayaz durdu. Duymuştu. Bayramın 3. günü Kızılören köyüne gittim. Çumra'nın 20 kilometre güneyinde, buğday tarlalarının ortasında 50 haneli bir köy. Yolda Mert yanımda oturuyordu. Leyla arka koltukta uyukluyordu. Nihat'ın anneannesinin doğduğu yerdi. Düğünümüzde Fatma nine dua okumuştu. Mert'i kucağına almış, "Bu çocuk benim çeşmemden su içecek," demişti. O zamanlar bu cümleyi anlamamıştım. Şimdi anlıyordum. Köye vardığımızda öğle sıcağı bastırmıştı. Sokaklar bomboştu. Evlerin çoğu kapalıydı. Bahçelerde ot büyümüştü. Muhtarı bulduk. 60'larında, kısa boylu, güneşten yanmış yüzlü bir adam. Çeşmeyi sordum. Beni köyün meydanına götürdü. Orada 2 dut ağacının arasında eski bir taş çeşme vardı. Boruları patlamış, taşları dağılmış, musluğu kopmuş, yalağı kırılmıştı. Etrafında kurumuş yosun izleri vardı. Bir zamanlar akan suyun hatırası. "Onu tamir ettirecek adam çıkmadı ki," dedi muhtar omuz silkerek. "Herkes şehre kaçtı. Çeşmeyi soran da olmadı yıllardır. Ben yaptıracağım," dedim. Muhtar şaşkınlıkla baktı. "Nasıl yani kızım? Sen kimsin? Neden?" "Kocamın adağı," dedim. "Benim borcum." Muhtar bir süre yüzüme baktı, sonra başını salladı. "Bu topraklarda adak deyince kimse soru sormaz." Bir hafta sürdü. Tesisatçı bulduk, taşları düzelttik, kırıt yalağı onardık, boruları yeniledik. Nihat'ın biriktirdiği ve benim 5 yıldır dokunmadığım küçük hesaptaki parayı kullandım. Tam yetiyordu. Bir kuruş fazla, bir kuruş eksik değil. Sanki bu iş için biriktirilmişti. Tesisatçı boruları bağlarken çeşmenin temel taşının altında eski bir oyuk buldu. İçi boştu ama kenarında mum kalıntısı vardı. "Eskiden buraya niyet bırakırlardı," dedi muhtar yanımdan. "Çeşmeyi yaptıranın emaneti konulurdu taşın altına." O kelimeyi duyunca yüzüm bembeyaz oldu. Emanet. Yine emanet. Çeşmenin musluğundan ilk su aktığında muhtar ve birkaç köylü başında duruyordu. Suyu açtığımda tıkırtı sesi geldi. Sonra pas rengi bir su çıktı. Birkaç saniye sonra berraklaştı ve taştan aşağı süzülmeye başladı. Yalağa dökülen suyun sesi köyün sessizliğini yardı. Kuşlar bile sustular bir an. Gözlerim doldu. Bu suyu Nihat görmek istemiş ama görememiştir. Mert çeşmenin yanında durmuş suya bakıyordu. Yüzünde garip bir ifade vardı. Tanımak gibi bir şey. Leyla elimi sıkıca tutmuştu. "Anne ağlıyor musun?" dedi. "Sevinçten kızım," dedim.
Yalan değildi ama tam doğru da değildi. Ağlamak bazen ne sevinç ne üzüntüdür. İkisinin arasında bir yerde durur. Çeşne tamirinden döndüğümüz akşam eve girdim ve ilk iş paraları aradım. Çekmeceye koymuştum. Üçünü de küçük bir poşetin içinde. Poşet yerindeydi ama açtığımda içi boştu. Paralar yoktu. Evin her köşesine baktım, yastık altlarını kaldırdım, mutfak çekmecelerini çektim. Hiçbir yerde yoktu. Kaybolmuşlardı. Geldikleri gibi sessizce, iz bırakmadan. Mert odasından çıkıp yanıma geldi. "Anne bir şey oldu mu?" dedi. Yüzümdeki ifadeyi görmüş olmalı. "Hayır oğlum, bir şey aradım bulamadım," dedim. Mert bir süre baktı, sonra "Anne, bugün çeşmede babayı hissettim," dedi. Durdum. "Ne demek hissettin?" diye sordum. Mert omuz silkti. "Bilmiyorum, su akarken sanki babanın eli omzumdaydı. Belki hayal gördüm." Ben bir şey söyleyemedim. Boğazım düğümlenmişti. Oğlumu kucağıma çekip başını öptüm. "Hayal değildi," dedim. "Baban oradaydı." O gece çocukları yatırıp salona oturdum. Ev sessizdi ama bu sefer sessizlik ağır değildi. Rahat, bildik, normal bir sessizlikti. Göğsümdeki o günlerdir oturan ağırlık kalkmıştı. Pencereyi açtım, Temmuz gecesinin sıcak havası içeri doldu. Artık o açıklanamaz serinlik yoktu. Her şey olması gerektiği gibiydi. Nefes aldım, gerçekten aldım. Günlerdir ilk kez. Gece yarısını geçe bir ses duydum. Kapı çalmıyordu. Dışarıdan, eşiğin önünden gelen hafif bir ayak sesi. Yataktan kalktım ama bu sefer korkuyla değil, başka bir şeyle. Pencereden baktım. Sokak boştu. Ay ışığı kaldırımı aydınlatıyordu. Ama eşiğin önünde, tozun üzerinde taze izler vardı. Aşağı inip kapıyı açtım. Dışarı çıktım. Beton üzerinde 2 çift ayak izi. Biri geliş, biri gidiş. Düz tabanlı, 42 numara. Nihat'ın ayakkabıları. Ama bu kez izlerin yanında başka bir şey daha vardı. Eşiğin hemen önünde, toprağın üzerinde ıslak bir leke. Eğilip baktığımda su olduğunu anladım. Birkaç damla, sanki birisi ıslak eliyle kapı eşiğine dokunmuştu. Parmak uçlarımla suya değdim. Buz gibiydi. Temmuz gecesinde 40 derece sıcakta, eşiğimde bir avuç buz gibi su. Doğrulduğumda gözüm sokağın sonuna kaydı. Ay ışığında, yolun bittiği yerde bir karaltı duruyordu. Bu sefer yaşlı dilenci değildi. Palto yoktu, baston yoktu. Daha genç, daha dik, daha tanıdık bir silüetti. Uzaktan bile tanıdım. Omuzlarının duruşu, başını hafifçe sola eğme şekli, ellerini cebine sokması. Tüylerim diken diken oldu ama bu sefer korku değildi. Başka bir şeydi. Adını koyamadığım, göğsümü sıkan ama acıtmayan bir şey. Karaltı birkaç saniye durdu. Sonra başını hafifçe eğdi. Bir selam, bir veda, bir teşekkür. Arkasını döndü ve yürümeye başladı. Bu sefer ayak sesleri vardı. Gerçek, somut, toprağa basan ayak sesleri. Her adımda uzaklaştı, küçüldü ve sokağın karanlığına karıştı. Bu kez süzülmedi, kaymadı, yürüdü. Giden bir adamın yürüyüşüydü, dönen birinin değil. İçeri girdim, kapıyı kapattım, kilidi çevirdim. Sırtımı kapıya yasladım ve bir süre öylece durdum. Gözlerimden yaşlar akıyordu ama hıçkırmıyordum. Sessiz, sakin, 5 yıllık bir beklemenin sonunda gelen türden yaşlardı. "Kabul oldu Nihat," dedim boş eve. Emanet yerine ulaştı. Ertesi sabah kalktığımda kapı eşiğine baktım. İzler hala oradaydı. Gece çiğ düşmüş, toprağı nemli bırakmıştı ve izler o nemin içinde netleşmişti. Geliş izleri vardı, gidiş izleri vardı. Ama bir ayrıntı fark ettim. Gidiş izleri geliş izlerinden farklıydı. Geliş izleri derin, ağır, bastıra bastıra atılmış adımlardı. Bir yük taşıyan adamın izleri. Gidiş izleri ise hafif, sığ, neredeyse toprağa değmeden geçmiş gibi. Yükünü bırakmış birinin izleri. İçeri girip dolabı açtım ve Nihat'ın ayakkabılarını çıkardım. Tozlanmışlardı. 5 yıldır kimse giymemişti. Tabanı çevirdim ve kapı önündeki izlerle kıyasladım. Aynı desen, aynı çizik, aynı aşınma. Ama ayakkabılar dolabın içindeydi. Yerlerinden hiç oynamamıştı. İzler bu ayakkabılarla atılmıştı. Ama bu ayakkabılar buradaydı.
Aklım bu çelişkiyi çözemedi. Çözmesi de gerekmiyordu artık. Bazı şeylerin açıklaması yoktur. Sadece gerçekliği vardır. Mahallede o hafta garip bir şey konuşuldu. Kızılören köyündeki çeşmenin tamir edildiği gün, çeşmenin eski taşının altından küçük bir bohça çıkmış. İçinde sararmış bir dua kağıdı ve birkaç madeni para varmış. Muhtar açıp bakmış. Paralar yıllardır orada duruyormuş. Çeşmeyi yaptıran kişinin emaneti olarak konulmuş. Ben bu haberi duyduğumda ellerim titredi. Ama bu sefer korkudan değildi. Çünkü o anda anladım. Nihat'ın adağı sadece bir çeşme tamiri değildi. O emanet çeşmenin altında da bekliyormuş. Benim cebimde de. Şimdi her Ramazan gecesi kapımı açık tutuyorum. Şükran teyzenin dediği gibi, verenin eli boş kalmaz. Ama artık biliyorum ki bazı eller sadece almak için değil, geri vermek için de uzanır. Ve bazı ayak izleri kapıdan içeri girmek için değil, sonunda dışarı çıkabilmek için bırakılır. 5 yıl boyunca Nihat kapıda durdu, çaldı, bekledi. Ben duymadım, anlamadım, sormadım. Dilenci kılığında geldi, emanetini sundu, reddedildi. Çünkü emanet bana değil, adağa aitti. Parayı çeşmenin taşına değil, kendi cebime koyduğum sürece emanet tamamlanmıyordu. Geçen hafta Leyla uyumadan önce bana sordu. Anne, babam rüyama geldi. Gülerdi, eskisi gibi gülerdi. Artık üşümüyormuş. Ben kızımı öpüp yorganını örttüm ve odadan çıkarken kapıda durdum. Gülüyormuş, eskisi gibi ve artık üşümüyormuş. O geceyi çeşmenin taşına sırtını yaslayıp sabahı bekleyen bir adam gibi düşündüm. Soğukta, yalnız ama artık yerine getirilmiş bir sözün rahatlığıyla. Ayak izleri bir daha gelmedi. Paralar bir daha ortaya çıkmadı ve kapı bir daha çalmadı. Çünkü artık çalınacak bir şey kalmamıştı.